It's Turkish, but we can. Çekilir misin arkadaşım? They are Harbiye yönünde. Çok yoğun. they are being gassed by the police. Ses bombaları atılıyor. Bunu büyük şey alabilir misin? Tear gas. yeah. Sen açıklama. Tam bu Gezi Parkı'nın içi, komünün kurulduğu yer. Bizim yayınımızın 5. günü. This is inside the Gezi Park on the 5th day, where there is a huge commune that was established. Evet. Gaz bombaları atılıyor. The police is raiding it with tear gas. Parkın içine de, barikatların arkasına, ağaçların içine de atılmaya başladı gaz bombaları. Now the police is starting to target and to send the tear gas inside the park behind the barricades. Parkın içine yoğun bir şekilde atılıyor gaz bombaları. The gas is coming towards us. It's very intense. Bir gaz bombası, ikinci gaz bombası. First one came, the second Gezi one kafenin, came. stüdyomuzun olduğu Gezi kafenin cam mekanlarına. It is hitting the glass of our studio. Şu anda burası ses bombası, evet, bir tane daha. Now they are sending like sound bombs. Evet, içeriye gaz bombaları atılıyor. Bunlar Gezi Parkı direnişçileri tarafından eldivenlerle alınıp geri püskürtülüyor. The Aksi takdirde burada durmak mümkün olmayacak. It's impossible to stay here if the resistors were not with their gloves taking the bombs and throwing them back to the police. Polis adeta katliam, yani adeta katliamı göze almış bir şekilde saldırıyor. İnsanların üstüne atılıyor, gaz bombası Police is fişekleri. sending the bombs directly on top of the people. They are targeting people. It looks like they are headed for a Bunlara emir massacre. veren kimse Whoever- içeride çocuk bulunduğunu, Whoever is giving them the bir order, şey olmayacak. they don't care that there are children here or the people are being targeted directly. Valinin bir şey olmayacak söylemine güvenerek Gezi Parkı'nda duran People came here believing in the governor's promise that no confrontation was going to happen. yetkisiz herkese bildirim ise bu yasa dışı, insanlık dışı saldırının merdivenlerin olduğu bölgede, Gezi Parkı'na çıkan merdivenlerin olduğu bölgede gazların içinde kalmış, yaralanmış insanları, yere düşmüş insanları kurtarma çalışmaları var. People are trying to rescue those who have been wounded or Çok are ağır bir on the gaz floor. bombalı saldırıydı bu. This was very Gezi intense. Parkı'na bugün yapılan en şiddetli saldırı. It was the biggest attack towards the residents of the Gezi Park. Evet. Biz buradayız. Yayınımızı sürdüreceğiz. We are still here and we are going to continue our broadcast from our tent. En ağır saldırı yaşandı. 7.30'dan beri sürüyor. Çatışmalar şu an saat yanılmıyorsam 5. It is 5 o'clock and the clashes have been going on since 7:30 in the morning. Evet, 5'i geçiyor. 5'i geçerken çok ağır bir saldırıya maruz kaldık. It is after 5 and this was one of the heaviest attacks that we had been Burada da under. bizi, yani şu yayını yapabilmemizi sağlayan şey
cam mekanlar oldu, cam mekanlar korudu. The Bir reason cam mekan daha isabet etti. reason why we can still broadcast is the glass Çatıya geldi, ateşten çıktı, partitions. branda. Some of the bombs hit the glass or the tent Ateşli above olduğu us, için, tutuşturucu özelliği de olduğu and için because it can start a fire, brandaların the tent tutuşması da could söz konusu. Yani burada yangın could çıkma tehlikesi burn. de var. Bu There's a- saldırı karşısında There's a danger of fire starting. herhalde Tayyip Erdoğan bizi öldürmezse en If- azından buradakileri aktarmaya devam If edeceğiz. the Prime Minister Erdogan doesn't kill us, we're gonna continue broadcasting and for every minute from the park. Az önceki görüntü Türkiye'nin en büyük halk ayaklanması olan Gezi ayaklanmasının, yani 2 yıl önce Haziran ayında gerçekleşen Gezi ayaklanmasının kalbinde, Gezi Parkı'nda kurduğumuz Çapultay'ın stüdyosundan görüntülerdi. The video that you just saw was at the heart of a Gezi resistance in a Gezi park. That was the biggest uprising in the recent history of Turkey. Çok kabaca özetleyeyim. Gezi ayaklanması sadece bir parktaki ağaçların savunmasıyla başladı. Türkiye'nin 81 kentinin 80'inde resmi rakamlara göre 3,5 milyon insanın sokağa döküldüğü ve binlercesinin yaralandığı bir halk ayaklanmasıydı. Just to give you a very high level summary of what happened, it was to protect the trees being cut down by the government. It started like that, but out of 80 districts in Turkey, out of 81 districts, 80 cities participated in the demonstrations, and thousands of people got wounded, and it was the biggest participation. Söyleyeyim, 3,5 milyon resmi rakamlara göre eylemcisi. From the official numbers, 3.5 million people participated in these demonstrations. Bu ayaklanmadan beri Türkiye bir siyasi kriz içinde, dönem dönem silahların da kullanıldığı aslında bir tür iç savaş koşullarını yaşıyoruz. Yukarıda bir siyasi kriz var, aşağıda da sürekli halk ayaklanmaları ve çatışmalar var. Since this resistance, Turkey has been in a constant crisis. Political crisis, the crisis up in the upper echelons. There's a political crisis, and many times it turns into armed clashes between the people and the upper classes. O zamandan beri düşüş içinde olan AKP iktidarı 7 Haziran'da gerçekleşen genel seçimlerde tek başına iktidarı da yitirdi. Şu anda geçici bir hükümet pozisyonu ve meşru hükümet değil. The political climate has been going down, and the governing AKP party has been in decline. And on June 7th elections, it lost its governance, and so there's talk of coalition now. Bu seçimlerde sol 35 yıl önceki askeri darbeden sonra en yüksek oy oranına kavuştu. Toplamda %40'a yakın bir oy oranı var. The left in Turkey now has like about 40% of the votes, and this is the highest since the military coup that happened about 35 years ago. %13 oy alansa sosyalistlerle Kürtlerin ve bir takım liberal çevrelerin birlikte seçime girdiği HDP partisiydi. The HDP party that is in coalition with the left and the Kurds, it's actually the Kurdish party, received about 13% of the votes. İktidarını yitiren Tayyip Erdoğan ve AKP aslında tek başına iktidarını yitiren AKP'den endişeleniyorduk. Bunlar bir iç savaş çıkartacak diye. We kind of were worried that since they are since the ruling party is losing its governance, that they would push for a civil war inside the country. Sanırım korktuğumuzda başımıza geliyor şu And anda. I think right at this moment, what we were fearing for has started already.
Ben buraya gelmeden bir gün önce IŞİD bir eylemle, sosyalist bir gençlik örgütünü hedef alan bir eylemle 31 genç insanı katletti. Just the day before I left for the United States, the Islamic State, ISIL, targeted the socialist youth, one of their meetings, and with a suicide bomb killed 31 people. Ee, Bu İslamcı, cihatçı gruplarla AKP'nin doğrudan bağları olduğunu bütün dünyada biliyor, biz de biliyoruz. The whole world knows, and we know that the government, AKP government has a direct link with these Islamic forces. Ee, Bu saldırının ardından ABD ile Obama ile anlaşan Erdoğan, daha doğrusu bu saldırıdan 2 gün önce Obama ile anlaşan Erdoğan, IŞİD'e karşı savaşa katılacağını söyledi, Obama'ya söz verdi. Erdoğan was meeting with Obama only 2 days before this strike, and he promised Obama that he would be joining forces with the United States in the war against ISIL. Fakat bunlar IŞİD'e savaşı ilan ettikten sonra gördük ki asıl olarak Kürtleri ve solu hedef alıyorlar. But we immediately saw that after declaring war to ISIL, they were really actually targeting the Kurds and the left. 3 günlük operasyonlar içinde 30 kentten 850'yi aşkın kişi gözaltına alındı. In the last 3 days, kaç kentte? 30. In about 30 cities, about 850 people have been arrested. IŞİD'e bir hava saldırısı gerçekleştiren hava kuvvetleri şu an Kürt kamplarını bombalıyor, Kürt gerilla kamplarını bombalıyor. The Turkish Air Force has done only one strike against the Islamic ISIL, but the rest of the attacks, even as we speak, is continuing against the Kurdish towns and villages. Sol mahallelerde polis ablukası var. Az önce telefondan maalesef bakıyordum. Sunum sırasında da bakmak zorundaydım. Keskin nişancılar çatılara yerleştirilmiş durumda. Ölüm ve ağır yaralı haberleri geliyor. I'm sorry to say that even when the previous speaker was speaking, I had to be on the phone communicating with the people in Turkey, and the news is coming that the neighborhoods that are known as the left neighborhoods have been blockaded by the police, and the assassins have been placed on the roofs, the sharpshooters, and there are many deaths, news of many people being killed in Turkey right now, even as we speak. Tabii bu saldırıların başladığı ilk gün IŞİD'e savaş ilan eden hükümet bizim Çapul TV'nin kardeş sitesi, yani yazılı yayınlarımızı yaptığımız site olan Sendik.org'u da kapattı. On the day that the government declared the war on ISIL, they went ahead and closed our sister internet site, sendika.org, where our writing, because Çapul TV is the TV, and you have the writing and the reports and the news being published in sendika.org. That has been closed down by the government as well. Aslında kapattıkları, IŞİD'e savaş ilan eden hükümetin kapattığı sitede AKP-IŞİD ilişkisi teşhir ediliyordu ve savaş politikaları teşhir ediliyordu. On the site that was closed, it was actually being revealed how the relationship between ISIL and the Turkish government was so tight, and we were showing evidence of this, and so that's why it was closed. Sitemiz kapatılınca yeni bir site daha açtık. Yayını oradan sürdürdük. When they closed down our site, we just immediately opened another site and we continued broadcasting from there. 20 saat içinde onu da kapattılar. In 20 hours, they closed that one as well. Bir tane daha açtık. Then we opened another one. Şu anda 20 tane daha yedekte bekletiyoruz. Her 4 saatte bir kapatmayı göze alarak sürdürmeye So we are expecting them to close our sites every 4 hours, but we have 20 extra servers ready to go online. Sosyalist medyadan sadece bizimkiydi. Kürt medyasından 30 site aynı anda kapatılmıştı. Şu an diğer siteler ve gazetelerde adım adım hedef gösteriliyor. When they closed down, ours was the only socialist media. All the rest of them, over 30 other sites, were all Kurdish sites. But now we are understanding that they are going to be broadening this to other media as well. Şimdi
aslında Çapul TV'de ve aslında neden bizi hedef alıyorlar, neden IŞİD'i hedef gösterip solu ve internet medyasını, alternatif medyayı hedef alıyorlar, bunu anlatmaya çalışacağım. Bunu anlatırken Gezi'deki deneyimi, bu video TV deneyimini anlatmaya çalışacağım özetle. I'm going to try to explain to you why we are being targeted and why Çapul TV is a target of the government, and I will be going back to the resistance of Gezi that you just saw and try to explain the steps that happened in between. Şu an eğer hükümet çok tehlikeli bir iç savaşa sürüklediyse, Türkiye'yi ve Orta Doğu Savaşı'na dahil olmaya sürüklediyse, işte bu halk isyanında başladı. If the government is forcing a war in Middle East and a civil war inside Turkey, the whole movement started with the resistance that you saw in the Gezi Park. Gezi Parkı'nda isyan başladığında ana akım medya, Gezi Parkı, pardon, az önce ölçeğinden bahsetmiştim, Gezi Parkı'nda büyüklüğün, bir de bunun sınıfsal bir karakteri vardı, politik bir karakteri vardı. The resistance that started in the Gezi Park is just the front, but you can see behind the scenes the class relationships that existed there. There are, class conflicts that are happening today over there. İsyanın moral merkezi Gezi Parkı'ndaki komün 15 gün boyunca ayakta kaldı. The commune that was erected in the park, that was we can say the moral center of this resistance, stayed there for more than 15 days. Orada belki sendikaları göremediniz ama orada işçiler vardı. You may not have seen the unions over there, the workers' unions over there, but the workers were there. Dışarıdan yorumlarda bunlar orta sınıf diye tanımlandı ama bunların hepsi emekçi insanlardı, daha çok beyaz yakalı işçiler ağırlıklı olmak üzere. When looking at this externally, people kind of criticize this as a middle class movement, but when you look at it, it was nearly all of them were workers, with the white collar workers and the rest of them, so it was a workers movement, you can say. Komünist ya da devrimci partiler buna önderlik etmiyordu. İçindelerdi ama önderlik etmiyordu. Ama biz burada komün kurduk ve biz bir şekilde komünist bir hayat ufkuna sahip olduğunu söyleyen insanlar vardı. Yani biz burada komün kurduk diyen, komün kuran ve komünist bir ufka sahip olan insanlar vardı. The communist parties and the socialists were not leading the whole event, but they were part of it all along. When they brought their vision of living in a commune, communally, so they brought this vision and organized the whole event under that perception. Bunu Türkiye'deki saygın profesörlerden Korkut Boratav, bu olgunlaşmış bir sınıfsal başkaldırıdır diyordu. One of the leading professors of economy in Turkey, Korkut Boratav, characterized this whole event as a mature class conflict. Neden? Çok farklı katmanlar vardı orada ama bu insanlar emeğiyle geçinen ve bunu bilen, bunu çeşitli biçimlerde ifade eden, bir sendika çatısı altında değilse bile çeşitli biçimlerde ifade eden insanlardı. Those people that were there came from all strata of the society. They may not have been there with their unions, but they were all working class and they all were laborers. Karşı çıktıkları şey de sermayenin kentleri yağmalaması, ortak alanları, commons, işte ortaklıkları işgal etmeye çalışmasıydı. Park ve doğada bunun simgelerinden biriydi. What they were protesting there was the theft of common ground, the theft of urban spaces by the capitalist corporations, and the Gezi Park became a symbol of this resistance against the common theft. Fakat bu anlattıklarım ana akım medya tarafından neredeyse hiç gösterilmedi. Hatta isyanın ilk 2 gününde simgeseldir. CNN Türk'te, Türkiye'nin en büyük kanalında Penguen belgeseli gösteriliyordu ve diğer kanallarda göstermiyordu yaşananları.
The mainstream media completely ignored this biggest uprising in Turkey, and it has actually become a symbol of the mainstream media, where the CNN Turk, the biggest news channel in Turkey, cut their programs to show penguin documentaries. And so the other media completely ignored the news. They did not even mention it. Biz web sitesi üzerinden yayın yapıyorduk. Dakika dakika canlı olarak 7/24 bunu yapıyorduk. Hatta işte o ay 3 milyon ziyaretçiye eriştik ama bu yetmiyordu. While they were ignoring this, we were reporting it from the location 7 days, 24 hours, and we were giving reports every minute. Every minute we were saying what's happening at the barricades, everything that was going on there. Fakat bu da yeterli değildi parkın içinde ne yaşandı. I forgot to say, we received more than 3 million hits, but even that was not enough for us. Çünkü parkın içinde ne olduğunun görülmesi gerekiyordu. Because we had to broadcast what was actually happening on the ground in the park. Ve bunu bir başkasının değil, bir profesyonel gazetecinin değil, oradaki insanların ifade etmesi gerekiyordu. And this had to be said not as a professor or a professional journalist reporting, but it had to be done by the people who were actually participating in the resistance there. Kimler, neden oradalar, ne istiyorlar? Who are they? Why are they there? And what do they want? İsyanın 4. gününde bir televizyon kurmaya karar verdik. Bir web televizyonu. On the 4th day we decided to establish a web TV there. Ve 7. gününde de yayına başlayabildik. Hazırlıklarımızı tamamlayıp. And we did our preparations in 3 days, and on the 7th day we started broadcasting. Bütün canlı yayın araçları yakıldı ve insanlar medyaya tepkili olduğu için içeriden herhangi bir televizyon yayını yapamıyordu ve gazeteciler giremiyordu. Because people's reaction to the mainstream media, it was impossible for other channels or other media to come inside the park. They were not allowed to come in. Many media vans and their equipment were burned. İnternet problemliydi çünkü polisin engellemeleri vardı ve aşırı yüklenmeden dolayı 3G de yetersizdi. It was very hard to get into the internet because the police was blocking the reaching or access to the internet, and because there was so much going on, it was slowing down. 3G was not enough. Portatif stüdyo kurmak için bu kafeyi seçtik. Başka bir kapı alan yoktu zaten orada. There was no closed space in the park, so we chose a cafe to establish our shop. Çanakla uydu interneti almak için bir çanak kurduk. We established satellite connection so that we could bypass the cables and go directly to the internet. Ustream üzerinden de canlı yayın yapmaya karar verdik. And we decided to do a live broadcast through Ustream. Bu kanala bir isim lazımdı. Daha önce bizim web TV denemelerimiz vardı ama bu kanala da oradaki harekete uygun bir isim bulalım dedik. Tayyip Erdoğan bizlere çapulcu demişti. Biz de o yüzden Çapul TV olsun dedik. We needed to find a name for this. We had an experience on web TV, but this was a new establishment, so we needed to find a name. And only a couple of days ago, the Prime Minister had called all the resistors bums. So Çapul means kind of bums. So people actually changed the name, the meaning of that word bum from a negative to positive. So we decided to call ourselves Çapul TV, like the bum TV. Daha önce de bir deneyimimiz vardı internet TV üzerinden. İlk defa yapmıyorduk. Bu kadar hızlı harekete geçmemiz bu sayede olmuştu. We were not really into this before. We had some experience, but we had not done this in this manner, as rapidly as this. Bu hareketten 4 yıl önce büyük bir işçi direnişi yaşanmıştı başkentin göbeğinde 3 ay boyunca. In the middle of the capital, about 4 years ago, there was a huge workers' strike right in the middle of the town.
Yaklaşık 15.000 tekel işçisi kışın güvenceli iş için özelleştirmeye karşı başkentin merkezindeydi. Thousands of workers marched to the center of the capital Çadırlar kurdular. and they established tents in the middle of the city to protest privatization and to protect their work environments and their rights. O zaman da medya göstermedi bunları. And again, the media, mainstream media, completely ignored this whole event. İşte o zaman Sendika TV'yi kurmuştuk. And that is when we decided to establish the Sendika TV. Sendika means union, by the way. O zaman anlık en fazla 150 izleyiciye ulaşan böylesi bir deneyimimiz vardı. So our experience started with that, and at that experience we were able to reach out to about 100 people online. Çapul'da da böyle bir şey olur herhalde diyorduk. And we were thinking, okay, yeah, well, let's do this, and we'll get a similar number of people that would watch us there, about 100. Ama yayına başladığımızda Twitter'da Türkiye'de ve dünyada trend topik 1'e yerleştik. Birden çok duyuldu. But suddenly when we looked at the Twitter, we were kind of like a trend topic in Twitter and all throughout the country and the world. 8 uydu kanalı, birkaç tanesi o günlerde en fazla izlenen kanallar olmak üzere bizim yayınlarımızı aktarmaya başladı. Çünkü parkın içinden başka yayın yoktu. 8 satellite channels started to give us directly because there was no other broadcast from inside the park, from inside the resistance. Hele de bu polisin gaz bombalı saldırıları olduğunda yayını kesmediğimiz ve gaz maskeleriyle az önceki gibi yayını sürdürdüğümüz için o anda işte tansiyon yükseliyor. Bir tür reality show gibi, izler gibi ama direnişten haberdar olabilmek, oraya katılabilmek için insanlar aşırı yükleniyordu. 10 günde 1 milyon izleyiciye sadece internet üzerinden ulaştık ve sanırım 10 milyonlarca izleyiciye de uydu üzerinden ulaştık. Because we refused to leave our position in the middle of the resistance, and because we were broadcasting with gas masks and being there, so that kept the people who were watching us, and we were able to hit 1 million from the satellite, from the internet, and maybe more than 10 million people were watching us through the satellite channels. Şu an Türkiye'de hala pek çok insan bizim bir uydu televizyonu olduğumuzu zannediyor. A lot of people still think that we are a satellite broadcasting TV station. Ve bazen soruyorlar hangi kanalda çıkıyorsunuz. And they keep asking us, which channel are you on? Fakat biz internetteydik. Bunu mobil fonundan da işte PC'sinden de şeyde de televizyonda da izleyebiliyordu insanlar. But we were on the internet and people could watch us from their mobile phones, from the internet, from anywhere that they had access to it. Daha fazla ayrıntı, zaman kısıtlı olduğu için çok ayrıntısına giremeyeceğim. Sadece bu deneyimden sonra Türkiye toplumu bütün o sansüre ve saldırıya karşı medyanın kendisini de bir direniş aygıtı olarak kullanmayı öğrendi. Gazeteci ile direnişçi arasında bir ayrım olmadığını gördü. But from this experience, what the people of Turkey learned is that the resistance and the journalists don't have to be separate. That reporting can become resistance by itself. Şu an bütün direnişçiler bir gazetecidir ve her gazeteci de bir direnişçidir. Gerçek gazeteci. Right now, every resistor is a journalist, and every honest journalist is a resistor. Türkiye şu an Facebook, Twitter ve akıllı telefon kullanımında dünyada sanırım oransal olarak tepedeki ülkelerden biri. I think Turkey is now one of the top countries when you look at it from a percentage point of view, one of the highest users of mobile phones and mobile devices. Bu aynı zamanda yeni işçi sınıfının da bir özelliği, bu iletişim teknolojiyle bu tarz bir ilişki kurabilmek. I think this is also another way of communicating with the new working class that's emerging. Beyaz yakalı işçiler için böyle olduğu gibi aynı zamanda metal işçileri için de böyle. And this goes the same way as the white collar workers and the metal workers. Birkaç ay önce patlak veren bir metal işçileri grevleri, bütün ülkeyi sarsan metal işçileri grevlerinde de
yine Gezi'deki gibi iletişim teknolojileriyle çok haşır neşir olan ve eskisi gibi kontrol edilemeyen yeni bir işçi kuşağı açığa çıktı. Even 4 months ago, there was a resistance that started with the metal workers, and we saw that they were using the same technology and communications that emerged from the Gezi resistance platform. Şu anda 10-15 milyon kadar Twitter kullanıcısı var ve sayısız canlı yayın Periscope üzerinden, Ustream üzerinden ya da bizim geliştirdiğimiz yeni canlı yayın programları üzerinden. There are tens of millions of Twitter users, and there are a whole bunch of broadcasts that are going on from Ustream or Periscope, technologies like that. Ve hükümetin yıllardır sürdürdüğü sansür nedeniyle de herkes iyi kötü teknolojiyi bu yaşlı yani gazete okuru bile olmayan kadınları da kapsıyor. Yaşlı kadınları da işte yani eğitimsiz kesimleri de kapsıyor. Herkes internette sansürü aşmanın 5-10 yolunu biliyor şu anda. Because the government censors so much now that people, even those, housewives, older housewives who've never even read a newspaper, knows how to go around the government censor to find the sites that have been censored or closed down by the government. DNS ayarlarını değiştiriyorlar. They know how to do the DNS parameters. VPN ya da Tor yüklemeyi They know how to load Tor or VPN. Proxy'leri kullanıyorlar. They use proxies and all of these stuff. Özetle söyleyeceğim, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de halk artık eskisi gibi yaşamak istemiyor. Bir tür isyanı, yeni bir dünya tasavvuruyla isyan ediyor. Bir politik itiraz var. Just like in the rest of the world, the people in Turkey do not want to live like they did before. There's a protest to what is going on, and they want to move on. Bu aynı zamanda bir ideolojik isyanda. This is also an ideological revolution. Öyleyse sistemin ideolojik aygıtlarına karşı da itiraz ediyor. And if this is an ideological revolution, then they are protesting the ideological means that is being pressed down by the system. Medyada işte zaten bu. And media is this ideological path. Yeni bir dünya kurma ufku olduğu için de kendi medyasını da yaratıyor. Because they are creating a brand new world, they are also creating their own media. İşte biz de onun şanslı küçük bir örneğiyiz. And we are one of the lucky ones who got in there, a small part of this, and we are just that. Teşekkürler. Thank you. First of all, just a comment to say, well done on holding fast and doing the good work that you do. My question is, how do you get around the periods when Erdogan and his government shut you down, and they shut down Twitter, the complete internet, and they shut that down? How do you get around that? Anladım. Nasıl yapabiliyorsunuz? Erdoğan falan Twitter'ı falan kapattığında nasıl onu aşabiliyorsunuz? VPN kullanıyoruz. Yani az önce VPN, Tor vesaire gibi aygıtları kullanıyoruz. We are using devices like a VPN establishment and Tor, other tools. Thank you very much for your, got a little delay there, for your presentation. I was curious when you mentioned satellite, has the government been able to interfere with your satellite transmissions? Uyduya da karışabiliyor mu hükümet? When you're doing uploads through VPN or something like that. Rütük diye bir üst kurulumuz var bizim. There is an established government agency called Artık. Ve bunlar televizyon kanallarına kapatma cezası verebiliyor, para cezası verebiliyor. And they can punish the TV stations, or they can even close them down. Asıl kontrol de mali oluyor. But the real control comes from the financial side of events. Şu an Türkiye'de gereğinden fazla televizyon kanalı ve gazete var. There are too many TV stations and newspapers in Turkey today, too much. Bunların bir kısmı devlet tarafından paraya boğuluyor. But some of these are being just praised by, like financial assistance from the government. Government gives them money. Diğerleri de cezalandırılıyor. And the others get punished. Ama
Bunlar basit şeyler. Türkiye'de gazeteciler enselerinden bir kurşunla da öldürülebiliyor. But these are actually very simple things because many times the journalists are just being shot down from the back of their heads by the thugs and the government. Özellikle Kürt medyası ve sosyalist medya. Especially socialist and the Kurdish media experience this a lot. Çok zor, az önceki soruyla da bağlantılı bir şey. Çok I'd zor like to, koşullarda, tie that together with the previous question. çok zor koşullarda var olabilmiş bir toplumsal muhalefet hareketi olduğu için Türkiye'de. Because the social alternative media has existed in very harsh conditions. Sadece bir ya da birkaç aracımız, çok sayıda aracımız var iletişim kurabilmek için. We cannot have only one or two tools to do our stuff. We must have many a whole variety of tools where we can find our way around. Mesela bizim ofisimizde To give an example, in our office, İskra mantığıyla çıkan bir gazetemiz var 10 yıldır. we have a newspaper that is being published for the last 10 years with the same mentality of how Iskra was published by Lenin. Birkaç tane internet sitemiz var. Sendika. We have many internet sites all across the world. Birkaç tane internet TV'miz var. We have many TV stations established. Ve diğer sosyalist ya da Kürt medya, muhalif medyalarla dayanışma ilişkilerimiz var. And we are in solidarity with the rest of the socialist and Kurdish media. We join forces together. En kötü telefon kullanıyoruz ya da hiçbir şey olmadığında bütün elektronik aygıtlardan temizlenerek gidip yüz yüze görüşüyoruz kuryeyle. We use the worst of the telephones you can imagine for communication. And if push comes to shove, we completely get rid of our electronic devices and go and talk face to face. When they over 200, I come from a mining community, and we heard about the miners over 200 dying. Madenciler 200'den 301 kişi daha. 300. 300. 300 One of and the the one. worst disasters in international mining. En büyük hata şeylerden biri oldu. O Did olduğunda the mainstream media tell the story? ana akım And what was the hikayeyi effect anlattı mı? of the Etkisi ne condition oldu? of the workers and of the İşçilerin unions durumu of that ve event? sendikaların durumu neydi? Şimdi Ana akım anlattı mı? alternatif medya çıktıktan sonra ana akım medya artık eskisi gibi her şeye kör olamıyor. Once the alternative media is established, then the mainstream media is pulled along. They cannot just completely ignore the stuff because they hear it from elsewhere. Çarpıtarak da olsa görmek zorundalar. They kind of give it, but they give it a twist always. Mesela maden kasabasına gittiler. Hemen ilk günden itibaren yayın yapmaya başladılar. From the first day, they went to the village that these miners were in. Ama hükümeti suçlarken sendikayı da suçluyorlardı. And when they had to attack the government because of the conditions that were there, they immediately started attacking the union as well. Oradaki sendika suçluydu çünkü hükümetin kontrolündeki bir sarı sendikaydı. Zaten hükümetin ve şirketin kontrolündeki bir sarı sendikaydı. Well, the union was actually at fault because it was under the rule of the government. It was a government, what we call yellow union. It's a business union. Ama ana akım medya onun herhangi bir sendika olduğunu, sendikanın zaten kötü bir şey olduğunu bir biçimde ima ediyordu. But the media started saying that they were just yet another union and unions in general were bad anyhow. Bu şekilde görüyorlar. This is how they broadcast it. Türkiye'deki işçi sınıfı hareketi dünyanın geri kalanında geçen gün Porto Rico'dakini de izlediğimiz gibi dünyanın geri kalanındaki krizi paylaşıyor. Çok zayıf değil, çok güçlü de değil. The working class in Turkey, as we saw the other day in Puerto Rico, very similar to that, they are sharing the crisis of the capitalism around the world, but they are neither very weak or neither are they very strong. Onlar işçi sınıfı hareketinin yalnızca küçük bir parçasılar ve kendilerini değiştirmek zorunda olduklarını, yeni koşullara uymak zorunda olduklarını biliyorlar. Bütün işçi sınıfını bu halleriyle örgütleyemeyeceklerini biliyorlar. They know that they are only a part of the working class and they know that they can not organize the entire working class but only a part of it.
Ve kendilerini yenilemek And- için and- çalışıyorlar devrimci olanları. And especially those who are revolutionary know that they have to adapt and they have to refresh themselves to come up with new concepts, with new ideas to adapt to the new changing world. Çünkü devletin koyduğu yasalar zaten sendikaların örgütlenmesini ve grev yapmasını engelliyor. Because the laws that are being passed by the government prevents unionization, prevents organizing of the workers. So they have to get around it in different means. Bu yasaların dışına çıkarak sokakta kendi yasalarımızı yazarak örgütlenebiliriz. Bunu bütün işçiler de, sendikalar da bir biçimde, ilkel biçimlerde de olsa biliyor. The workers and the unions in some way know that we cannot organize going with the legal framework that the government imposes on us. So we have to write our own laws. We have to write our own resistance on the street, not necessarily abiding by the laws. When I lived in Turkey in the late 90s, 1990'larda Türkiye'de yaşarken the people who became the AKP AKP olanlar were in conflict with the Kemalist establishment. Kemalistlerle çelişki içindelerdi. But now they seem to be on the same side. Ama şimdi ikisi aynı yerde gibiler. It's right, and Bu doğru mu? How does this work? I mean, Bu nasıl on what oluyor? side and Hı hı. in Kim relation hangi tarafta? to left and Sola referansla. Kemalist yanlış bir sözcük. To use the word Kemalist is not right. Çünkü Because? ordu da kendisine Kemalist diyor. Because the military calls itself Kemalist. Ve şu an kendini solda ifade eden insanlar da kendilerine Kemalist diyen insanlar da var. Atatürkçü diyorlar daha çok. There are some on the left who also identify themselves as Kemalist. Çatışma içindeki çelişkili farklı grupları tanımlamak için de kullanılan aslında sistem tarafından üretilmiş bir kavram Kemalist. And this concept of Kemalism has been created by the system to identify parts in the whole formula. Şu anda devletin diğer kurumlarını dönüştürerek onunla ittifak içinde, orduyla ittifak içinde AKP. The governing AKP party is now changing the structures in the system and working together with the Kemalists. Ama orduyla işte aslında. But with the military, so they are in cahoots with. They are on the same side with the military. Şunu biliyoruz, Mısır'da Mursi ve Sisi ilişkisini hatırlayalım. But let's just remember the relationship between Morsi and Sisi in Egypt. Bazen koalisyon yapabilirler. They sometimes come into a coalition. Ama Türk ordusunun başkomutanı ABD başkanıdır gerçekte. Çünkü Türk ordusu bir NATO ordusudur. Let's remember that Turkish army is a NATO army. So the chief of staff of Turkey is the president of the United States. TSK devlet kaldıkça kalacaktır. The military, Turkish military is going to stay as long as the Turkish state is going to stay. Erdoğan da kullanılıp çöpe atılacaktır mübarek gibi. And just like Mubarak, they are going to use they are going to use Erdogan and then throw him to the dustbin when he's done. Buradaki temel soru şu. The real question here is, Erdoğan'ı kim devirecek? Biz mi devireceğiz, sistem güçleri mi? so who's going to take Erdogan away? Is it who's going to bring him down? Is it us or is it the system itself? Her ikisi de olabilir. It could be both. Biz devirirsek çok iyi olur sizin için de. If we bring him down, it would be very good for you as well. Sistem devirirse hepimiz açısından kötü bir şey olur. And if the system brings him down, it's going to be bad for everybody. Okay, quickly, because we have to go on to the next speaker. Speaking of the military and NATO, you said the government since 35 years ago, which is when we got Ronald Reagan, is the base at Incirlik? Is that İncirlik'teki older than 35 years? or did that 35'ten come in önce mi yoksa 1980? 80'de mi oldu İncirlik? İncirliğin tam tarihini bilmiyorum ama Türkiye'nin 1947'den itibaren ABD ile birlikte hareket etmeye karar verdi. I'm not too familiar with the history of Incirlik, but since 1947, Turkey has been just, coordinating with the United States. Ve Kore Savaşı'nda canla bedel ödenerek NATO'ya dahil olundu. And in the Korean War, Turks had to pay with their bodies and blood to be inducted into NATO.
Ve o zamandan beri AKP ve onun geleneğini sürdürdüğü sağ partiler hep ABD politikalarıyla bağlı olmuşlardır. İktidarlarına ABD'ye borçlu olmuşlardır. And every single right-wing government since then has been indebted to the United States for putting them into power, and they have very good relationships since then. Çok zamanınız aldı. I took a long time. Thank you.